Whitehouse Survival'da neden her etkinlikte deli gibi mitril topluyoruz? Hiç düşündünüz mü? Mitril tam olarak nedir? Ve bu inanılmaz değerli kaynağı rastgele harcayarak gücünüzü nasıl çöpe atıyor olabilirsiniz? Bugün kahraman ekipmanlarınızı arşa çıkaracak ve size o savaşları kazandıracak gerçek mitrili doğru kullanma formülünü konuşuyoruz. Konuya dalmadan önce ufak bir hatırlatma. Bindirim çekilişimiz bu pazar günü açıklanıyor. Hala katılmadıysam hemen uzatmadan söylüyorum. Açıklamadan ya da sabit yorumlardan Frostar çekilişine katıl, şansını kaçırma. Biliyorsunuz ki oyunda sürekli bir etkinlik döngüsü var ve her fırsatta biz size bu etkinliklerde mitrili öncelikli olarak almanızı istiyoruz. Peki mitril nedir? Basitçe söylemek gerekirse size orta halli bir oyuncudan sunucunun korkulan isimlerinden birine dönüştürecek olan anahtardır. Ekipmanlara kuvvetlendirme, güçlendirme basarak o efsanevi %20 saldırı, %20 savunma veya ölümcüllük gibi stat bonuslarınızı açmanızı sağlar. Fakat bunu yapmak o kadar basit değil. Yani mitril buldum, hadi hemen basalım diyemiyorsunuz. Kahramanlarınızı doğru geliştirmeniz lazım. Şimdi arka planda benim kahramanlarımda yaptığım yükseltmeleri görüyorsunuz. Gelin doğru sıralama ve mantık nasıl olmalı adım adım inceleyelim. Size bunu anlatmak için ana piyadem yani Geronimo'dan başlıyorum. Elimde güçlendirme yapabileceğim ekipmanlarım var. Ama dikkat! Mitril basmadan önce ekipmanınızın ustalık seviyesini yani esans işlemeyi 11. seviyeye getirmeniz gerekiyor. Sizlerin de ekranda gördüğü gibi kahramanlarımın ustalık seviyeleri ne kadar yüksekse esans seviyelerini o kadar geliştirebilmişim. Yani burada esans yükseltmelerini yaptıktan sonra mitik yani turuncu donanımlarımı feda ederek mitril kuvvetlendirmesi yapabiliyorum. 11. level esansa getirdiğimde 20 level mitril güçlendirmesini alabiliyorum ve yanında yine turuncu donanım feda etmem gerekiyor. Yani bu yüzden etkinliklerde biz size mitik donanım sandıkları, mitriller bunları almaya yönlendiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi önceliğim kemer ve eldiven ama eldiveni belirli bir seviyeye yükselttikten sonra örnek veriyorum. Botu da yükseltiyorum. Neden? Çünkü botun 20'lik bonusu %20 savunma veriyor. Bu yüzden onu açmak benim için önemli. %20 savunma istatistiği alacağım. Hadi gelin hemen ardından nişancı ekipmanlarımıza bakalım. Şimdi önce geliştirmeyi basmamız gerekiyor. Esansları ne demiştik? Esansım 11 olursa 20. seviye mitril yükseltmesi yapabilirim. Tabii bunun için de ekipmanımı 20. seviyeye gelecek kadar yani artı 19 olacak kadar XP geliştirmem gerekiyor. Ve daha sonra mitril yükseltmesi açılıyor ve nişancının %20 saldırısı geliyor. İşte tam bu noktada anlamamız gereken önemli konu şu. %20, %30 60'larda bunlar müthiş bir görebileceğiniz saldırı ya da savunma istatistikleri. Bu oyuna eğer ilk defa başladıysan ya da henüz mitril aşamasına gelmediysen sana verebileceğim en güzel bilgi olabilir. Silahların yani kahramanlarının, ekipmanların daha doğrusu nasıl yükselttiğin senin kendi gelişimini tamamen yükseltmenle ilgili olacak. Size her zaman ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Liderlik sıralamasında, güç sıralamasında ne kadar yukarıda olduğunuzun bir önemi yok. Güç, asker basarak da elde edebileceğiniz bir rakamdır ama kahramanların gücü, asıl güç budur. Kahramanların toplam gücü, kahramanların ekipmanları. Bir rakibi yenebilmek için savunmada ise evet onun daha fazla askeri olması işine yarayabilir ama benim daha iyi istatistiklere sahip kahramanlarım varsa birinci intikalimde yatmasa bile ikinci intikalimde balina hesapların şehrimizi sıfırlamasındaki altın olay budur diyebiliriz. Bu arada bu bilgileri vermeye devam ederken eğer hala abone ol butonuna basmadıysan kanala abone olup çan ikonunu kırın, videoyu beğenin ki bu tarz ince taktiklerin hiçbirini kaçırmayın. Çok teşekkür ederim desteğin için. Devam etmeden önce nişancıda önceliğimiz ne olacak? Bundan da biraz bahsedelim. Nişancıda işler piyadeye göre değişiyor. İlk olarak ne öneriyoruz? Kafalık ve ayakkabı demiştik. Ama bunun dışında nişancıda artı basabileceğiniz ekipmanlar da var. Yine geliştir kısmında %20 savunma, %20 saldırı alabileceğiniz yerler var. Örnek veriyorum. Bunun yanı sıra onları geliştirmeniz, oradan o buff'ı almak da sizin için işinize yarayacak. Yani örneğin nişancının kafalığını mı 60'a getirmeniz daha kolay olur yoksa diğer ekipmanın 20'liğinden nişancı saldırısı almanız mı %20 daha kolay olur? Birinde 10 mitril harcayacaksınız, birinde 30 mitril harcayacaksınız. Elbette 30 mitrilin etkisi %30 istatistik verecek ama biriktirmesi yine de daha zor olacak. %10'luk bir kayıp alıp da %20 daha artış almak en azından işimize yarayabilir. Özellikle pay to play ya da orta yatırımdaysak biz balina değiliz. Biz aylık 100.000, 200.000
10.000 lira para yatırmıyoruz. Kendi yatırdığımız miktarla hesabımızı nasıl en hızlı geliştirebiliriz buna bakıyoruz. Gelelim mızrakçı kısmına. Burada da işler nişancıyla çok farklı değil. Çünkü mızrakçı ekipmanlarında yani ben 60-40 oynamadığım için ya da 50-0-50 oynadığımdan dolayı farkındaysanız benim mızrakçım çok zayıf. Çünkü ben onları hiç geliştirmedim ama buradaki mantık da nişancıyla aynı. Yani yine saldırı almamız gerekiyor. Bunun için de gözlük yani kafalık ve ayakkabıya gideceğiz. Yine aynı mantıkla düşüneceğiz. Burada ilk 20'likleri işte atakları aldığımızda daha sonrasında 60'lık buff'ına koşmadan önce yine yapabileceğiniz artı 20 saldırı alabileceğiniz ekipmanlar var. Bunlardan birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Hangilerinden hangi buff'u alabildiğimizi böylece kafanızdaki karışan detaylar oturmuş olacak. Evet ezbere bir sistem gitmek güzel. Hepsinin bonuslarına ilerlemek güzel. Ama mitril basarken de kahramanlarınızı geliştirirken de bilmeniz gereken en önemli kısım bence şu olmalı. Kahramanlarınızda ilerlerken ben önceliğimi piyade ve nişancıya vermişim. Niye? Formasyonum 50'ye 50. Önce piyademi belirli bir seviyeye getirmeye çalışıyorum. Bu oyunda her şeyi eşit getireyim, çok güçlü olurum kafasından çıkmalısınız. Yani doğru ekipmanı doğru şekilde yükseltmelisiniz. Eşitlik diye bir cümle yoktur. Esasları basarken sırayla basmalısınız. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi silah, subay gibi etkinliklerde puan kasıp 50k elmaslar ve daha fazla ödüller elde etmelisiniz. Yani harcadığınız her şeyin bildiğiniz muhasebeci gibi hesabını tutmalı ve daha fazla kar elde etmeyi planlamalısınız. Evet burası biraz eğlenceyi kırıyor. Ben çok oyunu kasmaya başladım diyorsunuz ama değil. Aslında gerçekten değil. Mitril'in işlevini anladıysanız temel mantığını bundan sonra eşitlemekle ilgili sorunumuz yok. Mitril neymiş? Bize stat bonusu veriyormuş. Yani o yüzden tamam okey ben artık hangi ekipmanımı geliştirmek, hangi stat bonusumu almak istiyorsam o şekilde ilerleyeceğim. Ezbere gitmek elbette sizi biraz rahatsız edebilir ama bu söylediklerim işinize çok yarayacağına eminim. Özetle balım, mitril rastgele basılacak bir taş değildir. Öncelikle 11. seviye esans yolunu açmanız lazım. Doğru geliştirmeleri, XP'leri yapmamız ve kilit statları %20 saldırı savunma açacak şekilde ana kahramanlarınıza odaklamanız gerekir. Ben burada size arka planda doğaçlama ve tam detaylarıyla bunu anlatmaya çalıştım. Umarım hangi sırayla basmanız gerektiğini anlattığım rehberlerle dahil bu temel mantığı anladıysanız sizin işinize yarayan bir video olmuştur. Pazar günkü çekilişi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz Lükmane videosu olacak. O videoda görüşmek üzere.